Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz çorabın anlatımını yapacağım. Ben bu tekini ördüm. Instagram sayfamda da paylaşmıştım. Çok beğenildi. Şimdi birlikte diğer çiftini de hemen sizlerle birlikte örelim. Malzeme bilgisini vererek başlamak istiyorum. Kullandığım şiş numarası 3,5 milim bir şiş. Yani ben kullandığım ipin kalınlığına göre bu şişi tercih ettim. Siz kalın ip ya da daha ince kullanırsanız ona göre de şiş numaranızda inceltip ya da kalınlaştırabilirsiniz. İpimde ören bayan favori, gayet ideal bir kalınlıkta oldu. Bu şişlerle gördüğünüz gibi bu çorabı ördüm. Gördüğünüz gibi de çok da güzel oldu. Hemen ilmek atarak başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir düğüm yapıp bunu ilk ilmek olarak oluşturdum. Toplamda çorabımız 37-38 numara için uyumlu bu sayılar. Toplam ilmek sayım benim bu ipte 76 ilmek arkadaşlar. 76 ilmek atarak çorabımıza, yeni öğrenenler için de çok basit bir çorap arkadaşlar. Örünce siz de anlayacaksınız. İlmeklerimi de tekrar şöyle yavaş yavaş atarak, ilk defa örenler için de, şiş örgüyü ben de daha önce örmüyordum. Ben de öre söke bu şekilde kendimi geliştirdim şiş örgüsü konusunda da. O yüzden sakın ilk defa yaptığınızda, zaten imkansız bir şey. İlk defa yaptığınızda olmayınca da pes etmeyin diyorum. 76 ilmek atarak şişimize devam edelim. Evet, 76 tane ilmeğimi attım. Şurada arta kalan ipimi keseceğim. Bir tane düğüm atıyorum burada. Çok sıkmayalım. Şimdi diğer şişimizi alıp aynı 3,5 numara bir şiş yine. İlk ilmeğimi boşa alıyorum. Yani sürekli böyle olacak. İlk ilmeklerimiz hep boşta, örmeden alıyoruz. Sonra şöyle üstten aşağıya doğru ilmeğimi getiriyorum. Siz haroşa, bu örgü düz örgü. Siz nasıl bir örgü şekliyle örecekseniz aynısı öyle örebilirsiniz, bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben böyle ördüm bu çorabı, sonuna kadar bu şekilde tamamladım. İlk sıramız olduğu için şöyle üstten aşağı, tabii ekran arkasında sizlerle daha yavaş örüyorum. Ölçüsünü, ne kadar sıra olması gerektiğini söyledikten sonra ben de hızlıca arkada tamamlayacağım. Çorabımızın ilk başlangıç olarak bu şekilde dümdüz bir örgü ile önden alıyorum. Arkadan şişimi böyle öne doğru tek kanadına geçirip ilmeğimi de üstten aşağıya çıkarıyorum arkaya doğru. Biraz sık attım ilmeklerini. O yüzden de ilk sıra biraz daha böyle toplu olsun diye de bu şekilde ilk sırayı ben bilerek sık attım arkadaşlar. Şimdi sonuna kadar gelelim. Düz örgü örerek normal bildiğimiz haroşa örgüsüyle devam edelim. Sonuna kadar geldim. Son 2 ilmeğim var. Bu ilmeğimi de yine aynı örüyorum. Başlangıçlardaki ilmeklerimizi örmüyoruz. Sondaki ilmeklerimizi örerek bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi yine geriye dönüyorum. Aynı şekilde
İlk ilmeğimi boşa alıyorum. İkinci ilmeğimi yine önden düz bir şekilde örerek devam ediyoruz. Toplamda size ne kadar öreceğinizi söyledikten sonra düz aynı bu şekilde gösterdiğim gibi ilk bu iki sırayı nasıl ördüysek diğer sıraları da belli bir sıraya kadar öreceğiz. Sonrasında kesme işlemlerimiz ve ön modelimizin yapımına geçiş yapacağız. Sonuna kadar yine bu şekilde örelim. Bakın zaten oluşuyor. Hemen arkada gördüğünüz bir diş görüntüsü. Devam edelim. Sonuna yine geldim. Hemen son ilmeğimi de örüyorum. Ve burada ikinci sırayı da ördük. İlk attığım ilmek dışında iki sıra ördük. Şöyle çevirmek istiyorum. Siz misinalı şişle de örebilirsiniz. Rahat rahat. Çok uzun şişle örmek istemedim. Bakın arkadaşlar, burası başladığımız yer zaten yarım diş oluştu ama şu taraftan sayarsak şöyle bir diş olduğunu göreceksiniz. Toplamda 10, yani 10, şöyle yapalım biz bunu. Buradan sayarsak da toplamda yine 12 haroşa diş sırası görünecek. Bu şekilde. Buradan da hemen şu kısmı, şu bir dişi görüyorsunuz. 2 sıradan oluşturduk. Yani 2 sıra sadece attığımız ilmek dışında ördük. Şu bir haroşa sırası, bu diş görünümlü sıra oluşacak. Toplamda bunu 12 sıra yapacağız. 12 sıra yaptıktan sonra modelimizin eksiltme kısmına, çorabımızın bir de ön taraftaki modele geçeceğiz. 12 sıra haroşa diş sırası da toplamda 24 sıraya tekabül ediyor. Yani geriye sağa sola örmeli 24 sıra oluyor. Hemen bunu yapalım. Sonrasında devam edelim. Diğer kalan kısımlarına geçelim çorabımızın. Evet arkadaşlar, ben de ördüm. Şöyle diğer şişime yine geçiş yaptım. Bakın, söylemek istediğim şu başlangıç tarafı normalde düz görünen kısmı oluyor. Bu taraftan saydığımızda bir, şu en dibini saymıyoruz. Zaten burada ilmek attığımız yer oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda 12 böyle haroşa dişi olacak. Yani elde edeceğiz. Yani 24 sıra örmüş oldum ben. Bu tarafta ipimizin, başlangıç ipimizde sağ tarafta kaldığını hesap ederek sayalım, bunu atlamayalım. Şimdi geçeceğiz çorabımızın kesim işlemine ve ön modeline. Hemen yine ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Dediğim gibi bitene kadar çorabımız bu şekilde, ilk ilmeklerimizi örmeden alarak devam edeceğiz. Toplamda diğer tarafa kadar 31 ilmek örüyorum. Bu şekilde düz olarak 31 ilmek örelim. Sonrasında ortada belirlediğimiz ilmek sayılarını da çorabımızın ön kısmının için ayırmış olacağız. 31 ilmek örelim düz şekilde. Evet, 31 tane ilmeğimizi düz bir şekilde ördüm. Şimdi hemen ipimi arkaya atıyorum. Şöyle kenara alacağım ipimi bu tarafta. Ne yapıyoruz? Şimdi burada 14 tane ilmeğimizi de ters arka dalını alarak ipimizi, yine ben iplerimi böyle üstten aşağıya doğru atarak geçiriyorum. 14 ilmeğimizi bu şekilde çorabımızın ön modeli için ayırmış olduk. 14 ilmeğimizi ters örüyoruz. Evet, 14 ilmek, bakın buradan belli zaten ters. Burası 31 ilmeğimizin olduğu kısım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek ördükten sonra
Bu şekilde geri çeviriyorum burayı örmeden. Burada da 31 tane ilmeğimiz sağda, 31 ilmeğimiz solda. Ortada ön model içinde 14 ilmek tersten ördük. Şimdi hemen ne yapıyoruz? İpimiz zaten önde olduğu için bakın dişler ön tarafta, düzden öreceğiz bunu normal haroşa gibi, ama ilkini hemen boşa yine çıkarıyorum. İkinci ilmeğimi yine burayı 14 ilmeğimi toplamda 13 örelim. Sonradan kesme olacak. Sürekli bu taraflardan artık birer tane yanlardan keserek öreceğiz. Şimdi hemen ilk ilmeğimizi boşa aldık. Sayıyoruz kaç tane ilmeğimiz olduğunu burada. 1, 2, 3, 4, 5. Bu taraftan düz, diğer tarafa döndürdüğümüzde tersten öreceğiz. Yani bir sıra düz, bir sıra ters. Zaten düzden ördüğümüz haroşa sırası belli oluyor. Şöyle belinden diş gibi sarılı, yani beli şuradan ayırt edelim. Düz olduğunda bu şekilde görüntüsü olmuyor. Şimdi çevirdiğimizde göreceksiniz. Hemen bakın ne yaptık. Son ilmeğimiz kaldı. Burada kaç tane ilmeğimiz? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Şöyle zaten belirgin oluyor kaç tane ördüğümüzü. 13 tane ördükten sonra bu 14. normalde, ama bu 14. ile diğer yanından bir tane de alarak kesiyoruz. Yani 31 ilmekten alıyoruz. 31. ilmeğimizi, kalan 30 tane ilmeğimiz kalacak burada. Her döndüğümüzde burada bu kısımlarda bir tane kesmemiz olacak. Her sırada bir tane azaltarak ilerleyeceğiz. Şimdi hemen burada 30 ilmeğimiz kaldı. Bir tane aldık. İkisini bir kestik ve geriye döndüm. Yine bakın zaten ipimiz arkada olmuş oluyor. Tersten öreceğimiz zaman tekrar yine bir taneyi boşa alıyorum örmeden. Ve bakın tersten öreceğim ilmekleri görüyorsunuz. Hiç önünde böyle bir belinde diş gibi görüntü yok. Bu yüzden bu şekilde bu sırayı da tersten örüyoruz. Hani yeni örgüyü öğrenenler için diyorum ben. Bu şiş örgüsünü tersi düzü çünkü karıştıranlar oluyor bazen. Bu şekilde bunları da arkadan yine tek dalına önden arkaya geçerek sonuna kadar gelelim. Yine 13 ilmek öreceğiz. 14. ile diğer yanında ayırdığımız bu 31 ilmekten bir tane yine eksilterek devam edeceğiz. Bu sırayı tersten ördüğümüz için bu sırada eksiltmemizi yine tersten yapacağız. Tersten ördüğümüz zaman tersten iki taneyi sonda eksilteceğiz. Düzden ördüğümüz zaman düz taraftan, düz yönden eksiltme yapacağız. Şimdi hemen bakın 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın bir tane kaldı. 14. ile diğer yanından bir tane daha alarak yine tersten yapıyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir tane daha eksiltmiş olduk bu kenarlarından. Hemen geriye yine dönüyorum. Bakın oluşmaya başladı zaten çorabımızın ön tarafındaki bu model görüntüsü. Birkaç sıra daha ördüğümüzde daha belirgin olacak. Yine ipimiz ön tarafta. Bunu yine ilk ilmeğimi boşa alıyorum. Diğerini düzden örerek sonuna kadar 13 ilmek örüyoruz. Evet, bakın 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ördüm ve 14. ile hemen bir yanındakini yine eksiltiyoruz bir tane. İkisini birlikte örerek tamamlıyoruz. Şimdi yine geriye döndüm. Yanlardan bu şekilde eksiltmelerimiz olacak. Bakın çorabımızın ön tarafı, model kısmı, şu kısmı oluşmaya başladı. Biz de şu yanları eksilterek, yani her sırada bir tane alarak hem buraları yukarıya doğru
çıkıyoruz birleştirerek, hem de çorabımızın ön kısmını, modelini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi yine bir tane ilmeğimi boşa aldım ve diğerini, bakın burası ters taraftan öreceğimiz yüzü oldu. Hemen örerek devam ediyoruz. Siz ilmeklerinizi istediğiniz, yani ördüğünüz şekilde atabilirsiniz. Ben bu şekilde atıyorum. Bu ön modeli de normalde lastik daha görüntüsü olması gerekiyor ama ben bu şekilde attığım için biraz daha farklı göründü. Yani eğer bu şekilde yakalamak istiyorsanız bu görüntüyü, benim attığım gibi ilmekleri atarsanız aynı görüntü olacaktır. Sadece dediğim gibi bu atma şekli bile farklılık gösterebiliyor, şişlere ilmekler atma şekli örgülerde. Sonuna kadar yine bunu örüyoruz. Bakın 2, 4, 6, 8 tane ördük. Devam edelim. Şimdi hemen son 14. ilmeğimizde hemen yanından bir tane daha alarak, ipi biraz ilmeklerim sık olduğu için de zor oluyor. Ve bunların ikisini birlikte kestim. Bu şekilde yukarıya doğru da bakın göstermek istiyorum. Gayet muntazam bir şekilde ilmek. Burada çift, yani kestiğim ilmekler oluyor arkadaşlar. Başlangıçtaki yerler. Ortada da modelimiz görünüyor. Hemen şimdi ne yapacağız? Bundan sonrasında hiçbir farklılık yok. 31 ilmekle başlamıştık. Kenarlarda sağda ve solda. 31 ilmeği biz 16 ilmeğe düşürene kadar kesme işlemini devam edeceğiz. Yani şu ön sırası kaç sıra olduğuna takılmayın. Sadece kenarlarda, zaten her sırada şu sol tarafa döndüğümüzde buralarda her sırada bir ilmek kesiyoruz, alıyoruz tek tek. Burada ilmeğimizi zaten boşa alarak başlıyoruz. İlk başlangıçlarda sürekli böyle demiştim ben. Örgümüz bitene kadar başlangıçlara hep bir ilmek boşa alarak başlıyoruz. Burada hiçbir eksiltme yok. Burayı örüyoruz. Sol taraflarda, yani her döndüğümüzde bu taraflardan bir tane eksilterek, zaten şimdi bakın burada eksilttim. Şimdi bu tarafa geçtiğimde yine burada da bu tarafa geldiğimde bir tane eksilteceğim. Yani her iki tarafta da orantılı eksiltme olacak. Bu kafa karışıklığı yapmasın. Hani tek taraflı Ayşe Hanım eksiltiyoruz, diğer tarafta nasıl eksiltme yapacağız diye. Burada ilmeğimizi boşa alıyoruz. Sadece şu kısımlarda 14. ilmeğimizle birlikte, son ilmeğimiz zaten belli, bakın ayrı duruyor. Bu 14 tane ilmeğimiz bizim ortada. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her sıra başında boşa 13 ilmeği örüyoruz. 14. ilmeğimizle birlikte buradan hep her sırada bir tane alarak eksiltiyoruz ve düşürüyoruz. Ta ki 16 ilmeğe düşürene kadar. Burada mesela örnek veriyorum. Şöyle göstereceğim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yani 16 ilmeğe düşürene kadar şu gördüğünüz bütün ilmekleri keserek ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yapalım, devam edelim. Burada farklı göstereceğim hiçbir işlem yok. Gösterdiğim gibi bu sıraya kadar nasıl gösterdiysem bu şekilde örüyoruz. 16 ilmek olacak her iki tarafta da. Sonrasında birlikte çorabımızın boğaz kısmına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi çorabımızın ön modelini yaptık. Artırma sırasına kadar şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ilmeğe kadar eksilttik. Ön tarafta zaten 14 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yine bu tarafta 16 ilmeğimiz kaldı. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şimdi hemen burayı biz ne yapıyoruz? Başlangıçta gelmiştik, buradan düz bir şekilde örerek burayı da tamamen sonuna kadar örüp tamamlıyoruz. Örelim, bu 16 ilmeğimizi devam edelim. Evet, ilmeklerimizi ördük ve çevirdik. Şimdi
Toplamda 16, 16, 32, 14 ortada 66 ilmeğimiz olacak şişimizde. Şişlerimi ben değiştirdim. Diğer şişlerimde çok cızırdam oluyordu. O yüzden de bu şişlerime geçiş yaptım. Şimdi hemen tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum boşa. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü ilmeğimi ters, boğaz kısmına geçtik. Lastik öreceğiz artık. Dördüncü ilmeğimizi düz, ters, bir düz bir ters öreceğiz. Bu şekilde düzleri öne alarak örüyorum. Tersleri ipimi arkaya alarak örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Burada eksiltme yaparak 2 2 aldığımız yere kadar örelim. Oralarda da birer tane yapacağız ki oradaki boşluk kapanması için. Şimdi sizlerle birlikte oraya kadar örelim. Göstereceğim. Bir ters ördüm. Sıradakini düz örüyorum. Sıradakini ters örüyorum. Sıradakini düz örüyorum. Bakın 2 4 6 8 10 12 14 16. Burada şöyle arada boşluklarımız olacaktı arkadaşlar. Şu 16. ilmeğimle ben bunu geri alıyorum. Şu ikisini, şu boşluğu kapatmak adına ne örmüştük? Düz ters, bunu sıradakini şöyle ters örerek ikisini birlikte birleşmesini sağladık. Sıradakini yine ters ördüm. Düz, ters, düz, ters, düz. Bir tane de buradaki birleştirme yerinde yapacağız. Düz, ters, düz, ters, düz. Bakın bu aradaki boşluğu kapatmak için şu ikisini önce bir önceki bizim düz ters düz, bunu da ters alacağız. İkisini birlikte örerek bu boşluğu kapatıyoruz. Şimdi sonuna kadar düz ters örerek devam edelim. Sonuna geldim. Bir tane yine sondaki ters öne alıyorum. Bu da düz bir şekilde örerek bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen ilk ilmeğimi boşa aldım ve ikinci ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Sıradaki ters artık ters olacak, düz olacak şekilde örerek ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın ilmeğim çıktı. Bunu ters, bu düz görüneni düze alıyoruz önde. Bakın şöyle belinde zaten bir diş görünüyor. Düz olarak tersi de ters olarak arkadan örerek devam ediyoruz. Burada hiçbir tamamıyla eksiltme artırma olmayacak. Bundan sonra zaten 2 tane daha yaptık. Toplamda 64 ilmeğimizle devam edeceğiz. Boğaz kısmında 16 sıra olacak
şekilde öreceğiz arkadaşlar. Toplam 16 sıra örüp boğaz kısmını dikim aşamasına sonra keseceğiz. Dikme kısmına geçiş yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Bakın, bir sıra daha örüp geliyorum ben. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde de boğaz kısmını oluşturacağız. Gördüğünüz gibi 1 2 3, şimdi dördüncü sırayı yapacağız. Bu tarafa doğru yine başa ilmeğimizi hiç almadan başlıyoruz. İkinci ilmeğimizi düz taraftan örerek başlıyoruz. Arkayı ters olanı tersten örüyoruz. Önde düz görünen ilmeğimizi, bakın bu düz görünen ilmeğimizi düzden örüyoruz. Terste görünen ilmeğimizi yine ters taraftan örüyoruz. Önde ne görünüyorsa o şekilde düz ilmeklerimizi düzden örüyoruz. Düz örgüyle ters görünen ilmeklerimizi tersten örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de toplam dördüncü sırayı ördüm. Bakın 1 2 3 4, dördüncü sırayı örüyoruz. Toplamda 16 sıra olana kadar bu boğaz kısmını ilerletelim. Hiçbir eksiltme artırma daha olmayacak. Dediğim gibi sade baştaki ilmekleri sürekli boşa alarak örüyoruz. Sondakini zaten düz örgüyle tamamlıyoruz. Bu şekilde 16 sıra örelim ve son kesim kısmına geçelim çorabımızın. Evet arkadaşlar, şimdi bakın toplamda 16 sıra ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Şimdi bu sırada kesme işlemini yapıp hızlıca çorabımızın dikimine geçelim. 2 ilmeğimi de şöyle hemen önden keserek başladım. Tekrar ilmeğimi geri şişe takıyorum ve yine burada bir kesme daha yapıyorum. Tekrar geri şişe takıyorum ve ikisini birlikte böyle düz olarak kesiyoruz. Tekrar şişime takıyorum. Aynı ikisini birlikte örüyorum. Buradaki ilmeğimi şişime takarak ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar. Bu şekilde örme işlemini kesme işlemini tamamlayalım. İkisini birlikte örüyorum. Buradaki şişteki ilmeğimi diğer şişime geçirip yine aynı şekilde ikisini birlikte göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde düz bir kesim oluyor. Sonuna kadar aynı komple keserek gelelim. Sonrasında dikmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, kesme işlemimizi sonuna kadar yaptık. Bakın bu taraftan yapmıştık, ters tarafından. İpimi de iğnemi de taktım. Hemen şimdi hızlıca dikme işlemine geçiyoruz. Şöyle ters tarafını çeviriyoruz. Ters tarafından doğru dikeceğiz. En son çevirerek çorabımızı tamamlamış olacağız. Hemen burada düğüm atmıştım. Şöyle tam tepe noktayı bu düğüm attığım yerden buluyorum. Şöyle çıkıntılarımız vardı arkadaşlar. Her sıra başında oluşturduğumuz, gördüğünüz gibi bakın, buradaki çıkıntıya batıyorum. Sonrasında diğer burada bulunan çıkıntımıza batarak karşılıklı bir buradan alıyoruz. Bir buradan alıyoruz. Bir buradan alıyoruz. Bir diğer ilmek çıkıntımızı alıyoruz. Bu şekilde dikerek zaten hep karşılıklı, gördüğünüz gibi bir buradan bir de bu taraftan alarak sonuna kadar gelelim topuk
kısmına kadar, yani çorabımızın alt kısmına komple buradaki çıkıntılarımızı birleştirerek gördüğünüz şu karşılıklı alarak dikiyoruz. Evet arkadaşlar, sonuna kadar bu kısmı diktik. Topuk kısmına geldik. Yine yani siz kendi dikme tekniğinizle de dikebilirsiniz. Burada ilmekleri göstereceğim. Hangi ilmeklere battığımı. Şurada tek dalları, bize düz olan şu tek dalları alıyoruz. Yine karşılıklı sonuna kadar bu şekilde dikerek ilerliyoruz. Hızlıca dikelim ve çorabımızın tamamlayalım arkadaşlar. Sonuna kadar, uç kısmına kadar birleştirip bir düğüm atalım ve çorabımızı burada bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. İpimi de burada iğne ile 2 düğüm atıp gizledim. Şimdi çeviriyorum. Çorabımızı tamamladık. Bakın, alt kısmındaki dikiş yeri, bir de arkadaki dikiş yerine bakalım. Hiçbir iz belli olmuyor. Dikiş izi belli olmadan çorabımızı tamamlamış olduk. Ve şimdi hemen ben bir ayakta çok daha güzel gördüğünüz gibi hemen bunu da bir manken ayağına giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın hemen ayağımıza giydirdim. Gördüğünüz gibi ayakta duruşu aynı burada gördüğünüz gibi bir duruşu var. Dikiş yerleri yine muazzam oluyor. Bu kadardı. Şöyle düzeltelim. İkisini de birlikte yan yana koyarak çoraplarımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu kadardı çorap anlatımı. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.